Tekrar yeni bir yayından merhaba herkese. Sevgili Kuzeyhan, beni kırmadın, kabul ettin davetimi. Çok teşekkür ederim. Bir cumartesi sabahı seni Washington DC'de erken bir saatte konuk ediyorum. Aramızda 8 saat fark var. Nasılsın? Her şey yolunda mı öncelikle? Çok teşekkürler Can, beni davet ettiğin için. Ben de çok memnunum. Uzun zamandır görüşememiştik zaten. Şimdi inşallah çok güzel bir program yaparız. İzleyiciler Evet, de çok memnun olur umarım. aynen çok keyifli olacağına inanıyorum ben de. Şimdi bizi dinleyenlere ben çok kısa sen ve benim hakkımda yani bizim ilişkimiz, tanışıklığımız nereden geldi, nasıl başladı? Onun bir introsunu yapayım. Ondan sonra 3 sorum var, 3 cevap arayacağım. Ama belki sohbetin gidişatına göre farklı sorular da gelebilir. Biz Kuzeyhan Özdemir'le yıllar öncesinden beri tanışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bilişim sektöründe aynı şirketlerde olmasak bile iş ortağı olarak işler ve projeler geliştirdik. Ondan sonra sevgili Kuzeyhan biraz da akademik dünyanın tadını aldı ve orada Dünya Bankası'nda danışmanlıklar yaptı. Startup mentorluğu ve koçu olarak devam ediyor. Şu anda bahsettiğim gibi Washington DC'de. Harvard Business Review'da yazıları var ki bazı sorularım onun yazılarından. Eklemek istediğin bir şey olabilir mi Kuzeyhan? Atlamış olduğum bir şeyler var mı acaba? Akademik dünya derken tabii Bilkent Üniversitesi'nde tabii yıllarca çalıştım. O yüzden o benim için çok önemli. Belki hani Bilkent'teki çalışmanın bir de hani bilenler IT sektörünü Meteksan grubunda da Evet. çalıştığımı bildirirsek hani birazcık parçaları toparlarlar dinleyenler. Peki çok güzel, mutlu Mesut Türkiye'de beraberdik seninle. Ne oldu? Hangi rüzgar seni oralara götürdü? Neredeyse 8 yıl geçmiş. Bir ondan bahseder misin? Sonra sorulara döneyim. Tabii evet, epey oldu buraya taşınalı, 7,5 sene oldu. Benim eşim bir uluslararası organizasyonda çalışıyor. O yüzden Washington DC merkezde ona bir pozisyon açılınca biz de bir değişiklik olsun dedik. Ben Çok de uzun süreler zaten çalışmıştım. Peki dedik ve buraya geldik. Ondan sonra da tabii ki böyle yeni bir ortamda, yeni bir ülkede yeni bir yaşam kurduk diyebilirim. İyi ki de olmuş, iyi ki de yapmışsınız. Senin ürettiğin içeriklerden ben de çok faydalanıyorum. Seni takip edenler de orada bizzat birebir zaten görüştüğün insanlar da çok faydalanıyorlar. Şimdi ben müsaadenle biraz da o içeriklerden aldığım soruları sormak istiyorum. En önemli soru benim için ve belki de dinleyen için de. Sen de yazında bahsetmişsin aslında. Bir girişimcinin bir problemi çözerek başlaması lazım ama o problem de gerçek bir dünya problemi olması lazım. Yani dünyaya bir faydası olması lazım. Hepimizin bildiği bir konu. Ama şunu merak ediyorum. Bunun dünya problemi ya da bu problemin gerçekte karşılığının olup olmadığını nasıl test edecekler? Özellikle ilk defa bir girişim yapıyorsa bizi dinleyenler. Evet, aslında bu çok güzel bir soru. Ben biraz geriye döneyim, ondan sonra bu zamana geleyim. Harika. Eskiden böyle bir durumda biz hani şöyle bir şey yapıyorduk. Ya şöyle bir problem var. İşte biz de mühendisler tabii ben de bir elektrik elektronik mühendisiyim. Geçmişim ve birçok mühendis arkadaş sen de işte biliyorsun. Teknoloji dünyasında çalışınca biz kendimize göre bakıyoruz, işte bir tür problemler var. Bunun içinde bir takım ürünler geliştiriyoruz ve hiç kimseyle konuşmadan bir takım ürünler geliştiriyoruz. Ondan sonra da birkaç sene geçiyor. Tamam, hadi hazır çıkıyoruz fakat kimse almıyor. Şimdi tabii bu nasıl bir şey? Hani ne oluyor? Niye böyle? Bununla ilgili epey bir tabii çalışmalar oldu. Özellikle Amerika'da bu konuda iki kişi ön plana çıktı. Birisinin adı Steve Blank, bir tanesi de Eric Rice. Bunlar Lean Startup metodolojisi adı altında bir metodoloji geliştirdiler. Bu 2010 yılların başında. Aslında ve bunlar da bir araç kullanıyorlar. Bunun adı da işte iş modeli kanvası ya da business Hı model hı. canvas dediğimiz, Alexander Osterweider İsviçreli bir kişinin geliştirdiği. Belki dinleyenlerimizin bir kısmı biliyordur bu isimleri. Ana konu da şu. Ya tamam, çok güzel, hani bir takım şeyler var. Senin de bir takım fikir ya bir takım problemler görüyorsun ama gerçekten bu problemler ne kadar ciddi?
Gerçekten bu problemler kimlerin bu problemleri var? Sen o problemi olan insanları tanıyor musun? Onlara ulaşabilir misin ve onlara sorabilir misin? Yani kısaca git insanlarla konuş bir sor ya böyle bir Harika. problem var. Ben böyle görüyorum. Hani nedir, nasıldır? Tabii ki bu şekilde ne kadar çok insanla konuşursan o zaman bu problemin gerçekten senin düşündüğün gibi olup olmadığı, gerçekten var olup olmadığı. Bir de aslında e, bu konuştuğun kişiler aslında senin potansiyel ileride müşterin olacak insanlar, değil mi? Özellikle Evet. anladığım kadarıyla senin Evet. bu dinleyici kitlenin arasında da bu satış yapmak isteyen insanlar var. Evet. Şöyle bir şey olabiliyor. Ya aslında düşündüğün müşteri kitlesiyle gerçekte bu problem olan müşteri kitlesi farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani bu birazcık dışarıyla çok fazla konuşmakla oluyor. Yani böyle bir başlangıç yapabiliriz. Harika. Şimdi sen bunu açıklarken çok önemli bir yere değindin ve benim ikinci sorumun altyapısını oluşturdu. Yani girişimcinin bir düşüncesinden bahsettin. Soruya bağlayacağım ama hepimiz biliyoruz ki tabii yani girişimcinin işi zor. Çok çalışması lazım, çok sebat etmesi lazım. Hatta her şey yolunda gidiyorsa bu uğursuzluk derler girişimci için. Şimdi o yüzden şunu sormak istiyorum. Ya bir girişimcinin düşünce yapısı, mindset ya da zihin yapısı nasıl olmalı sence? Ya şimdi aslında bu önemli bir konu ve ben bu konuda da çok hem düşünüyorum, yazdığım yazılarda birazcık onun altyapısını kuruyor ve de özellikle mentorluk ve koçluk yaptığım bu girişimcilerle de bunu çok konuşuyoruz. E, Konu şu, ilk önce bunu bir tanımlamak lazım. Hani bir zihin yapısını geliştir, mindset yani o kadar çok popüler kelimeler oluyor ki bunun tanımını anlamadan ve hemfikir olmadan bununla ilgili bir şey yapmak biraz zor oluyor. O yüzden ben biraz bir tanım yapayım. Yani benim tanımımı yapayım istersen. Hı hı. Tabii bu benim tanımım derken birçok kaynaktan toparlayarak oluşturduğum bir tanım. O da şu, ilk önce bu zihin yapısı ya da mindset dediğimiz Eee, yapı nasıl oluşuyor? Onu bir, şey yapmak lazım, tanımlamak lazım. O da şöyle Harika. oluşuyor. İlk önce doğumdan itibaren bizim ilk karşılaştığımız insanlar annemiz ve babamız. Dolayısıyla annemiz ve babamız, bizim için en önemli insanlar. Bir kere birinci etki o. Hı hı. Şekilleniyor. İkinci etki etrafımızdaki insanlar, akrabalarımız, yaşadığımız ortamdaki insanlar. Sonra bir süre sonra arkadaşlarımız olmaya başlıyor. Onlar bizi etkilemeye başlıyor. Sonra eğitim alıyoruz. Eğitimdeki aldığımız bilgiler bizi etkilemeye başlıyor. Sonra biraz daha ileri gidiyoruz. İşte inançlarımız, inandığımız şeyler Hı neyse hı. onlar bizi etkilemeye başlıyor. Ve bir süre sonra bir takım tecrübeler yaşamaya başlıyoruz. O tecrübeler de bizi etkiliyor ve bu bizim aslında bu zihin yapımızı, mindset'imizi şekillendiriyor. Peki bu şekillendirmenin sonucu ne oluyor? Aslında bu beynimizde mindset şöyle çalışıyor. Dışarıdan aldığımız bilgileri bir filtre şeklinde beynimize almamıza neden oluyor. Yani biz bu oluşturduğumuz bütün bu etkileşimle alıyoruz. Ona göre bir de proses ediyoruz. Bir Evet. işlemden geçiyor. Sonra o filtreyi kullanarak dışarıya veriyoruz. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Bizim etrafımızı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim yaptığımızı ve hayatımızı nasıl yaşadığımızı etkiliyor. Şimdi bir kere bu önemli. Bir girişimci için de bir bunun farkında olmak lazım. İkincisi de aslında girişimci dediğimiz insan meraklı olan insan, Hı bir şey hı. üretmeye isteyen insan. Peki bunu nasıl yapacak? Araştırarak yapıyor. Sonra fırsatları görmeye çalışıyor. Fakat burada risk faktörü de var. Riskleri de alması lazım. Bir de en önemli her zaman onu söylüyoruz. Ha işte nedir? Hata yapmayı kabul etmesi lazım. Hatayı hayatın bir parçası olarak görmesi lazım. Bunları görüp bunlar için çalıştığı zaman o zihin yapısı birazcık daha gelişiyor ve ona göre de hareket ediyor. Bilmiyorum ifade edebildim. Kesinlikle o kadar güzel ifade ettin ki sen şimdi onu anlatırken ben kendimi düşünüyordum ve niye girişimci olamadığımı anladım. Ben memur anne babanın çocuğu olarak Ankara'da büyüdüm ve o zihin yapısı şekillendiği için işte bu söylediğim faktörlerden birkaçı bende eksik olmuş. Ama şimdi tabii böyle mi olmak zorunda? Yani, illa memur anne babanın çocukları memur olarak mı
kalacak. Gene senin HBR'daki bir yazından bir istatistik paylaşacağım önce. Hı hı. Ondan sonra da soruyu soracağım. Yani hem Türkiye'de yaşamış biri olarak hem de şimdi Amerika'da bütün bu doktrinlerin üzerinden geçmiş biri olarak bir yorumunu rica edeceğim. Hı hı. Şimdi 2021 yılında yapılan bir araştırma 58 ülkede üniversitelerde yapılmış ve sonuç şöyle: %11'i üniversitede okurken iş sahibi öğrencilerin, %18'i de mezuniyetten hemen sonra kendi işini kurmak istiyor. %32'si de 5 yıl içerisinde gene kendi işini kurmak istiyor. Şimdi demin anlattığım gibi biz üniversiteden mezun olur olmaz kurumsala kapağı atalım, memur gibi hayatımıza devam edelim diyorduk. Bu istatistikler benim gözlemlediğim kadarıyla, yani elimde bir veri yok ama Türkiye'ye çok yakın rakamlar değil. Türkiye'de biraz daha benim söylediğim gibi oluyor sanki hayat. Ne dersin? Niye bu kadar fark var Türkiye ile diğer batılı ülkeler arasında yapılan araştırmalarda? Cem, aslında buradaki konu şu, hani bizim zamanımızla şu anki zamanda çok ciddi bir değişiklik var. Hani ben mesela kendimi düşünürsem, hani bir mühendis işte master yaptım onun üstüne hep mühendis olarak, fakat sonradan fark ettim işte işletmeye ihtiyacım var, bir işletme master yaptım. İşletme master'ında bile bize öğretilen şuydu: siz işte gideceksiniz bir şirkette yönetici olacaksınız. İşte her türlü şirketi yöneteceksiniz, projeleri yöneteceksiniz. Hani böyle bir şey. Hani girişimcilik konusu arada geçti ama hani bizim için hani ya işte girişimci olalım değil. Tabii bu çok yıl oldu. Ve Evet. Evet. ama şu anda dünyada özellikle bu girişimcilerin başarıları ciddi bir şekilde genç nesili çok etkilemeye başladı. Etkili. Bu etkinin nedenlerinden bir tanesi de şu: yatırımlar çok arttı. Özellikle bu venture capital, Hı hı. girişim sermayesi çok ciddi bir şekilde bu özellikle ilk aşama girişimcilere yatırımlarını arttırmaya başladı. Sonra başka bir şey olmaya başladı. Üniversiteler bunu fark etti ki ya işte yani çok değişim var. Hani biz buna uyum sağlamamız lazım. Ciddi programlar kurmaya başladılar. Bu sadece işletme bölümlerinin dışına çıktı. Bir takım girişimcilik programı çıktı. Aslında Hı Türkiye'de de hı. biz son 10 senede ben çok geliştiğimizi düşünüyorum. Özellikle teknoparkların kurulması, Hı işte hı. bildiğin gibi ben de çok gurur duyuyorum tabii Bilkent'te Cyberpark'ın parçası olmakla, kuruluşunda. Daha sonra tabii bunun devamında teknoloji transfer ofisleri kuruldu 2013 yılında. Sonra birçok girişim programları, inkübasyon merkezleri kuruldu. Ve hatırlarsan bu son özellikle herhalde bir 5-10 sene içerisinde de Türkiye'de çok büyük girişim yapan şirketler yurt dışına açıldı ve çok ciddi yatırımlar da aldı. Hatta Evet. milyar dolar seviyelerine çıktılar. Evet. Evet. Tabii bunların hepsi aslında etkiliyor. Ben hani Türkiye birazcık arkadan geliyor bazı şeylerde, fakat ben bunu yakalayacağını ve bu farkındalığın artacağını, ama tabii bunun için ortamın da sağlanması lazım. Amerika'da tabii bu konu çok ciddiye alındığı için çok ciddi bir ortam ve altyapı var. Türkiye'de de bu altyapı aslında oluşmaya başladı ve gelişmeye başladı ve ben hani önümüzdeki zamanda ben pozitif bakıyorum. Türkiye'de de daha çok girişimciyi göreceğimizi düşünüyorum. Harika. Ağzına sağlık Kuzeyhan. Vaktimize de bir taraftan bakıyorum. Tam böyle zamanında bitiriyoruz. Tadında bırakalım. Bakalım izleyenler ne gibi yorumlar yapacak. Kaydı kapatıyorum ben ama seni Çok orada tutacağım. 1-2 dakika daha sohbet edeceğim. çok teşekkürler Can. Tamam. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.